Merhabalar. Evet, şu an okula gitmek için otobüs bekliyorum. Yan taraftan vızır vızır arabalar geçiyor. Beklerken de çekim yapayım dedim. Bugün sizler için bir günümü öğrenci olarak okulda bir günümü çekmeye çalışacağım. Bugün toplamda 3 dersimiz var. Daha doğrusu 2 ders. Bir laboratuvar çalışması, bir de bir grup çalışması. Laboratuvar çalışmasını da ders olarak adlandırabiliriz. Tüm gün okulda olacağım. İki farklı lokasyonlu olacak. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Her şeyi çekemeyebilirim. Birazdan otobüsüm umarım vaktinde gelir. Çünkü genelde vaktinde gelmiyor otobüsler. Vaktinde gelirse sanırım ortalama 1 saat 15 dakika sonra Löwen'de olacağım. Ondan sonra da bir 10 dakika yürümem gerekiyor fakülteye. Çünkü Löwen'de görüşürüz. Otobüs firması yine sinirlerimi hoplatmayı başardı. Ben otobüs saati, ya otobüsün kalkmasından 10 dakika önce durağa geldim. Bekliyordum, hatta gördünüz çekim bile yaptım. Ve şu anda bir sanırım 10 dakika üzerinden geçti normalde gelme saatinin. Ve aplikasyona göre otobüs güya geçmiş. Yani gerçekten geçmedi tabii ki, ben buradaydım. Bu aplikasyonlarına zaten güvenemiyorsunuz. Gecikme var dediğinde gecikme olmuyor. Gecikme yok dediğinde gecikme oluyor. Yani çok sinir bozucu bir durum gerçekten. Zaten her halükarda, yani her şey yolunda gitse dahi 1 saat 15 dakika yoldayım. Bu şekilde otobüs gelmediği zaman en az yarım saat otobüsü bekliyorsun ve bu sadece bir defaya mahsus değil. Genelde git gel de yaşanan bir durum. Yani hem giderken hem de gelirken. Ne oluyor o zaman? Neredeyse ortalama gerçekten 3,5-4 saat yolda geçiyor. Gel de sinirlenme. Ben böyle bu şekilde gerileri güne başlıyorum. Derse giriyorum. Bu şekilde ben bir defa sınav bile kaçırdım. O yüzden olabildiğince erken gitmeye çalışıyorum ama yine de görüyorsunuz, gel de sinir olma. Neyse, çok şikayet ettim. Ve ben otobüs firmasına çalışıyorum neredeyse anlamda. Sürekli onlara şikayet yazıyorum. Sürekli şikayet yazıyorum. Ama tabii pek bir şey değiştirmiyor bu durum. Benim şikayetlerim. Velhasıl neyse, bir sonraki otobüse kaldık. Çünkü ben şimdi indim. Burası hastane binası. Uzet Löwen. Bizim kampüse de buradan gidiliyor. Dediğim gibi normalde kampüsün önünde de duruyordu daha önce otobüs ama şimdi yollardaki çalışmalar yüzünden burada inmek zorundayız. Evden o kadar erken çıktım ama ona rağmen derse geç kalacağım. Bir 10 dakika falan sanırım. Yapacak bir şey yok. Ama zaten bu dersin kaydı da alınıyor. Koronadan beri neyse, buraya geçeriz. Otobüsle gidip gelmek gerçekten hem çok yorucu hem de çok fazla zaman kaybı. Bunu söylediğim zaman bana denilebiliyor. Sen de otobüste ders çalış madem hani o kadar uzun süre otobüstesin ve zaman kaybediyorsun. Öyle değil. Ben otobüste otururken bile midesi bulanan bir insanım. Ders çalışılmıyor gerçekten. Hem yoğunluk, kalabalık, o yoldaki kasisler zıplayıp hopluyorsunuz ve benzeri, velhasıl olmuyor yani. Çok denedim ama otobüste ders çalışamıyorum. Çalışabilenler varsa bravo diyorum. Bakın böyle bir 5 dakika daha yürümem gerekiyor. Hava güzel, yürümeyi seviyorum da problem şu, derse geç kaldım. Hem de dediğim gibi evden erken çıkmış olmama rağmen. Burada sadece gençleri değil, yaşlıları da çokça görebilirsiniz. Çünkü hem hastane bölgesi burası. Dolayısıyla çok fazla yaşlı geliyor, hasta geliyor. Hem de okul bölgesi olduğu için sadece KU Leuven değil. Mesela bakın, görüyorsunuz şurada de var. UC Limburg. Bir de UCLL Yüksekokulu. Onların da binaları var sanırım etrafta. O yüzden çok fazla
Genç ve şey görebilirsiniz burada, yaşlı ve hasta. Ayrıca normal saatlerde derslerden önce, şu an dersler başladığı için burası yoğun değil, sakin. Şu bisiklet yolu var ya, alttan üstten vızır vızır şey kaynıyor. Derse girmeye çalışan öğrenci. Ayrıca kaldırım da dolu oluyor. Ancak dediğim gibi şu an ders saati olduğu için, dersler başladığı için oldukça sakin. Benim gibi tek tük ya derse geç kalanlar ya da şu anda dersi olmayan, bir sonra mesela bir saat falan sonra belki dersi başlayacak olanlar vardır, bilemiyorum. Şurası şey, yüksekokulun kütüphanesi. Işıktan, güneşten görünmüyor olabilir. Burası UCLL binası. Şey, sanırım bu da KLÖV'ün yüksek okullarından biri. Yeni bir bina bu arada. Nefes nefese kaldım çünkü burası şey, yokuş. Ve buradan gerçekten bisikletleriyle geçiyorlar. Şok oluyorum ben. Normalde ben yürürken bile şu an zorlanıyorum. Şu binanın alt kısmı komple bisiklet dolu. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu sadece küçük bir kısmı. Komple böyle baştan aşağı bisiklet dolu. Ne derler, okula bisikletleriyle gelen öğrenciler genelde bisikletlerini buraya park ediyorlar. Şuradan itibaren de bizim fakültenin girişi. Ve şöyle bir şey. Şöyle. Burası da bizim fakültemiz. Görüyorsunuz. Bu arada etrafta yeni binalar falan yapılıyor ama genelde bu binalar biraz eskiler. Ben daha sonra size buralarda bir tur attırırım ama şu an önce tuvalete gidip sonra derse girmem lazım. Böyle ücretsiz su sebilleri var. Ah, benim dershanem neredeydi bilmiyorum. Bakmam lazım, ona da bakmadım. Bu kadar da iyi bir öğrenciyim. Bunlardan birindedir muhakkak, bakacağız. Şimdi dersten çıktık. Şöyle. Dersten çıktık. Birazdan saat 2'de bir grup çalışması var. Onun için benim Löwen merkeze gitmem gerekiyor. Ondan sonra da laboratuvar dersimiz ya da çalışmamız, artık neyse o var. O da 2 saat sürüyor. Yani akşam saat 5'e kadar, öğlenden sonra 5'e kadar falan ders var. Tur atalım dedik. Hava da güzel. Bakın şurada öğrenciler oturuyorlar, güneşleniyorlar. Benim vaktim olmayacak, gitmem lazım. Yemek saati de aynı zamanda. Şu an boş yakaladım burayı. Boş yakalamak çok zor gerçekten. Şimdi medikal sosyoloji dersimiz vardı. O bitti. Ondan önceki dersin ismi tam olarak söylemeyeceğim. Söylersem bölüm anlayabilirsiniz. Hukuku dersiydi. Bir saniye. Hayret gerçekten, bu saatte burayı da böyle yakalamak zor. Buraya böyle ilanlarınızı asabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani.
Burası da böyle çalışabileceğiniz bir alan. Buradan da suyunuzu alabilirsiniz. Otomatlar var. Kahve alabilirsiniz. Kahveler 2 euro. Genelde 2,5. Ama sıcak su ücretsiz. Ben genelde hep buradan gelip sıcak su alıyorum. Kakaomla birlikte kendim böyle sıcak içeceğimi yapıyorum ya da çay falan. Bir saniye. Şöyle. Dediğim gibi benim grup çalışmasının başlamasına bir saat vaktim var. Yürüyerek buradan yarım saat mesafede, otobüsle 10 dakika falan. Ne yapacağıma henüz karar vermedim. Bakın burada da böyle bir şey bölümü var. Yine su alabilirsiniz. Şurada bizim dersliklerimizden en büyüğü var. Orada ders var mı acaba, şu an merak ediyorum. Çok büyük. Sanırım bu buranın en büyük dersi o. Eğer ders yoksa size bir göstereyim. Yok sanki, yey. Orada az ders almadım. En son bir sınava da girmiştim orada. Makala. Evet, Central Auditorium böyle. Bakalım, umarım ders yoktur. Ama yok sanırım. Ya da var mı? Bir bak, yok. Burası böyle buranın en büyük dersliği. Ya ne kadar kişilik bilmiyorum ama 1000 kişilik falan vardır sanırım. Biz burada şey dersini almıştık. Medikal psikoloji. O zaman işte bizim bölüm psikologlar, doktorlar falan böyle ya da geleceğin doktorları, psikologları ve noktaları. Evet, bu buranın en büyük şeyi. Dersliği. Size çıkalım burada. Birazdan büyük ihtimalle bir ders başlar burada. Ben burayı ilk defa bu kadar sessiz görüyorum. Gerçekten şoktayım. Niye bu kadar boş? Bir tuhaflık var bu işte. Burası bu kadar boş olamaz. Şimdi şey şu şekilde devam ediyor aslında. Şöyle öğrencilerin gittiği kısmı görüyorsunuz. Büyük bir bina devam ediyor da ben bugün oraya şimdi gitmeyeceğim. Çünkü vaktim yok, dediğim gibi. Zaten burayı da şey olarak isimleri ayırmışlar. Mesela burası Blaustraat, Mavi Sokak falan. Bölümlere ayrılmış. Üniversitenin Alma diye öğrenci restoranları var. Genelde her kampüste oluyor. Buranın da var alt katta. Oraya bir gidip bakalım. Ya da olmadı belki üst kattan gösteririm size. Burada da başka bir derslik var. Allah Allah, bugün derslerin hepsi boş. Ay, bu saatte gerçi boş olması normal. Bitti büyük ihtimalle saat 1'de dersler bitti. Şimdi yemek saati. Ama nerede o zaman herkes? Bu kadar boş, yemekhanededirler büyük ihtimalle. Şimdi size bir gösterelim. Burada böyle. Şurada da kütüphane var. Oraya sadece öğrenci kartıyla girebiliyorsunuz bu arada. Tabii de sessiz olmak lazım burada. Şimdi bunlar böyle öğrenciler için dolaplar. Yeşil olanlar, boş olanlar. Öğrenci kartınızla kullanabiliyorsunuz bu dolapları. Bayağı fazlalar. Çok tuhaf. Şu anda yemekhane bile, bir saniye. Yemekhane bile boş denecek kadar boş yani. Yarısı boş. Normalde burası yemek saatlerinde tıklım tıklım dolu olur. Çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Şöyle üstten çekiyorum. Burası şeyin restoranı. Bu kampüsün restoranı. Genelde böyle 5,5 euroya falan yemek yiyebiliyorsunuz. Onun dışında daha uygun fiyatlara çorba, sonra işte sandviçler falan da var. Menüler genelde günlük olarak değişiyor. Haftalık günlük menüyü internet sayfasına görebiliyorsunuz. Ben birazdan bir dışarı çıkacağım. Acaba öğrenciler havanın güzelliğinden dolayı dışarıda mı oturuyorlar?
Çünkü bu kadar boş olması normal değil. Dediğim gibi bakın bunlar böyle dolaplar. Yani şurada oturan birkaç yani bir öğrenci grupları var ama onlar da bilmiyorum bu sakinliği açıklayabilecek kadar fazla değiller. Böyle dışarı çıktım. İşte biraz gürültü var çünkü yan tarafta böyle inşaat halinde bir bina var. Okulun ek binalarından biri yeni inşa ediliyor. Evet, şurada böyle çimlere yayılmış öğrenciler var. Ama dediğim gibi onlar bile bu sakinliği tam olarak açıklayamıyorlar. Tabii bu arada şöyle bir durum da var. Bugün cuma. Cuma günleri genelde burada kot süzent dediklerimiz yani hani okul okumak için gelip Löwen'de odalarda, stüdyolarda kalan öğrenciler hafta sonları evlerine gidiyorlar. Ailelerinin yanına. Büyük ihtimalle bir kısım öğrenci erkenden gitmiş olabilir. O yüzden bugün burası bu kadar sakin olabilir. Büyük ihtimalle öyledir. Kaçaklar çoktur. Çok tuhaf. Restoran bile o kadar sakin ki burada normalde sıra oluyor gerçekten yemek alırken. Şu an böyle bildiğiniz bomboş. Benim yemeğim yanımda olduğu için yemek almayacağım. Bu neymiş? Burada da bu restoranda genelde 3 çeşit fiyatlandırma var. Öğrenciler, buranın öğrencileri, başka üniversitelerin öğrencileri ve işte öğrenci olmayanlar diye. Neyse ben burada daha sonra belki bir tur atarım. Şimdi gerçekten gitmem gerekiyor. Yani buradan gitmem gerekiyor. Dediğim gibi grup çalışmamız var. Biyoloji dersi kapsamında. Şöyle. İlk semesterden beri devam eden biyokimyacılarla birlikte aldığımız bir ders. Ondan sonra da işte o ders kapsamında laboratuvar çalışması var.